Merhabalar sevgili izleyenlerim. Evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok sevilen tatlılardan tiramisu'yu sizlerle tart kalıbında yapacağız. Bu lezzetli tarifin yapım aşamalarına haydi hep birlikte geçelim. Keyifli seyirler. Tiramisu tarifimizin ilk önce keki için 2 adet yumurtamızı bir çırpma kabımıza koyuyoruz. Üzerine 1 çay bardağı şeker ilave ederek mikserimiz ile yumurta ve şekerimizi iyice çırpıyoruz. Ben yumurta ve şekerimi çırparken siz de kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şöyle iyice köpürtüyorum yumurta ve şekerimi. Şekerim eriyinceye kadar mikserim ile çırpıyorum. Çırptığımız yumurta ve şekerimizin içerisine ilk önce sıvı malzemelerimizi ilave edeceğiz. 1 çay bardağı sıvı yağım var. 1 çay bardağı sıvı yağımı ve 1 çay bardağı sütümü ilave ediyorum tarifime. Tekrar mikserim ile sıvı malzemelerimi çırpıyorum. İyice homojen bir kıvam elde etmek istiyorum burada. Ve şimdi tiramisumuzun kuru malzemelerini ilave ediyoruz kekimiz için. 2 çay bardağı unumuzu ilave ediyoruz kek hamurumuza. 2 yemek dolusu kakaomuz var. Kakaomuzu ilave ediyoruz. 1 paket vanilyamız var. Ve 1 paket hamur kabartma tozumuzu da kek hamurumuza ilave ediyoruz. Ve bir spatulamız ile kek hamurumuzu şöyle karıştırıyoruz. Kek hamurumu spatula ile karıştırma sebebim, eğer burada direkt mikserimi hamurumun içerisine sokarsam un taneleri etrafa saçılacaktır. Ama unumu hamurumun içerisine yedirip mikserimi çalıştırırsam etrafa çok sıçrama olmayacaktır. Bu püf noktasını da sizlerle paylaştıktan sonra şöyle unumu iyice hamuruma yediriyorum. Ve şimdi artık mikserle kek hamurumuzu çırpabiliriz. Şöyle iyice pürüzsüz bir kıvam alana kadar kek hamurumu çırpıyorum. Zaman zaman izlenmelerimde yurt dışı ülkelerden de izlendiğimi görüyorum. Eğer yorumlarda hangi ülkeden beni izlediğinizi yazarsanız ben de çok mutlu olurum. Tarifimin hangi ülkelerden izlendiğini bilmek beni çok mutlu eder. Kek hamurumuz artık hazır. Şimdi tart kalıbımı 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlıyorum. Şöyle 1 ve 2 yemek kaşığı sıvı yağımı hamuruma değil kalıbıma koydum. Şimdi bir yumurta fırçası ile şöyle kalıbımın her yerine gelecek şekilde kalıbımı yağlıyorum. Özellikle kenarlarını ve dibini iyice yağlamaya dikkat ediyorum. Kekimizi çıkarırken bize büyük kolaylık sağlayacak. Kalıbımızı yağladığımıza göre artık kek hamurumuzu kalıbımıza dökebiliriz. Yavaş yavaş kek hamurumu kalıbıma döküyorum. Gerçekten çok güzel kıvamlı, tam ölçülerde bir kek kalıbı elde ettik. Ve kalıba döktüğüm kekimi 180 derecede 30 dakika pişmeye gönderiyorum. Biz de bu arada kekimizi ıslatacağımız sosumuzu hazırlayalım. 1 yemek kaşığı granül kahvemizin üzerine yarım su bardağı sıcak su ilave ediyoruz. Ve sıcak su ile granül kahvemizi bu şekilde granül kahve suyumuzda iyice eriyene kadar karıştırıyoruz. Ve kekimizi ıslatacağımız sosumuzu da bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Kekimiz fırından çıktı. Şimdi kalıptan çıkartma zamanı. Evet, kekimiz kalıptan çok güzel bir şekilde çıktı. Şimdi artık üzerinin yavaş yavaş kahveli sosunu döküyoruz. Her yerine gelecek şekilde kahvemizi kekimizin üzerine döküyoruz ve kekimizin sosunu çekmesi için bir kenara alarak yavaş yavaş dinlendireceğiz. Biz de o sırada sizlerle kremamızı hazırlayalım. Tiramisu'muzun kreması için 2,5 su bardağı süte ihtiyacımız var. Sütümüzü bir tenceremize alıyoruz. 1 adet yumurta sarısı ilave ediyoruz. 1 çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. 2 tepeleme yemek kaşığı unumuz var. Unumuzu da ilave ederek kremamızı
Tiramisumuzun muhallebisini şöyle ocağımızın üzerine almadan bir karıştırıyoruz. Şimdi ocağımızın altını orta ateşte açtık. Yavaş yavaş karıştırarak tiramisumuzun muhallebisini de pişirme işlemine başlıyoruz. Karıştırma işlemini lütfen muhallebimizi pişirirken ihmal etmeyin. Yoksa muhallebimizin dibi tutabilir. Yavaş yavaş muhallebimiz kıvam almaya başladı. Evet, yanlardan artık köpürcükler oluşmaya başladı ve muhallebimiz pişti. Şimdi muhallebimi tezgahımın üzerine aldım. Bir paket vanilya ilave ettim içerisine. 2 yemek kaşığı labne peynirim var. Şöyle ikinci labne peynirimi de koyuyorum. Ve labne ve vanilyamı muhallebimizin içerisine yediriyoruz. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar muhallebimizi çırpıcımız ile çırpmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere çok güzel kıvamda pürüzsüz bir muhallebi elde ettik. Şöyle size kıvamını da göstereyim. Ve artık muhallebimizi kekimizin üzerine şöyle dökme zamanı. Kekimizin ortasına muhallebimizi döküyoruz. Her yerine gelecek şekilde ortasında boşluk bırakmıyoruz. Bir kaşığımız yardımıyla muhallebimizi düzeltiyoruz. Tiramisumuzun yüzeyinin düzgün olmasını istiyoruz. Ve şimdi kakao ekleme zamanı. Bir süzgecimiz yardımıyla tiramisumuzun üzerine kakao serpiştiriyoruz. Yalnız kremamız soğumadan lütfen kakao serpiştirmeyelim. Ve evet, artık tiramisumuz servise hazır. Şimdi tiramisumuzdan şöyle bir parça keselim sizlerle birlikte. Pratik, lezzetli, hafif bu tarifi lütfen deneyin. Tarif defterinize ekleyin. Şimdi şöyle dilimimi çıkartıyorum. Bir servis tabağıma alıyorum. Ve şöyle yavaşça servis tabağıma alıyorum. Lütfen tiramisunuz iyice soğumadan servis etmeyin. Aslında bir gece buzdolabında durmasını tavsiye ederim. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere.